Merhaba terazi, yükselen burcu terazi olan dostlar ve Temmuz ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Öncelikle lütfen yükselen burcunuz, güneş burcunuz, biliyorsanız ay burcunuza göre takip etmenizi öneririm. Evet, Temmuz ayı önemli olacak. Özellikle teraziler için daha da önemli olacak. Çünkü önemli bir 18 ayı bitiriyoruz. Öyle bir evre çalışıyor. Artık düğümler Boğa ve Akrep aksından ayrılacaklar ve sizin burç hanenize geçiyorlar. Kuzey düğüm Koç, güney düğüm Terazi burcuna geçecek kıymetli teraziler. Bu evreler 18 ayda bir burç değiştiriyor fakat evre olarak da 18 yıllık bir evreyi çalıştırır. Tarihten bugüne kadar geldiğimizde biz astroloji olarak hani matematiksel hesaplamalarımızda geçtiğimiz yıllarda yani hangi dönemlerde bu aksta seyahat etmişse düğümler o yılların önemli olduğunu bize gösterir ve ben bu yıllarla ilgili size önce tüyo vererek buna başlamak istiyorum. Hani benzer bir yaş grubunda olabilirsiniz. Doğum tarihiniz bu yıllara denk geliyor ise işte önemli bir 18 ay sizin için başlıyor olabilir. Tabii ki düğümlerin buraya geçmesiyle tutulmalar da bu evrede olacak. Yani Akrep ve Boğa aksı artık tamamlanmış olacak Ekim ayı itibariyle ve Terazi ve Koç aksında yaşayacağımız tutulma serileri de doğal olarak Koç ve Teraziler için önemli olacak. Şimdi gelin bakalım yıllara göre nasıl gerçekleşmiş bugüne kadar. Mesela en yakın tarihten bir 6-7 tane tarih belirledim. 1914 ve 1916 yılları arasında seyahat etmiş. Daha yakın tarihe geldiğimizde 1932 ve 34 yıllar arasında burçlar Koç ve Terazi aksında düğümler seyretmiş. Daha yakın tarihe geldiğimizde 1950 ve 1952 yılları arasında bu dönemde seyahat etmişler. Bizim jenerasyonumuza geldiğimizde ise 1969-1970 yılları arasında burçlar Terazi ve Koç aksında olmuş ve 1987-1988 tarihlerinde de yine bu akstaymış ve en yakın ve en son seyahati ise 2005 ve 2006 yıllarında seyretmiş sevgili teraziler. Eğer doğum tarihleriniz bu yıl aralıklarına denk geliyorsa sizin için de hem kadersel hem de hayatınızı yeniden düzenleyecek belki de yeni başlangıçlar, kadersel olarak da yeni dönüşümler hayatınıza getireceğini söyleyebilirim. Evet, böyle bir süreci çalıştırıyor. Zaten bu tutulma serisinin ilkini biz 29 derece Koç'ta yaşamıştık. Eğer terazi burcunun son günlerinde doğmuş bir teraziyseniz zaten bu düğümlerin kuzey düğüm Koç, güney düğüm terazi aksına geçmesinin işaretlerini yaşamış olabilirsiniz. Şimdi Temmuz ayına bakalım. Temmuz ayında hemen 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunayla başlayacağız. Bu aya bakalım sizin burcunuz üzerinde nasıl etkiler yapıyor bu dolunay. Oğlak dolunayları genellikle köklü kavramlar işte parayla, finansla, mesela gayrimenkul, ev, aile ki sizin için bu alanda çalışacak. Burada süren konuları 17 Temmuz'a kadar olan süreçte çalıştırabilir. Hani taşınmalar olabilir, yer değişiklikleri muhtemel olabilir. Aile içindeki durumlarla birlikte bunlar gündeme gelebilir bu arada. Dördüncü ev genellikle insanın kariyerle ilgili hayatındaki önemli değişimleri de meydana getirebilir. Tabii doğum haritanızda burada özellikle Oğlak Burcu'nda bir gezegeniniz varsa bu yaşamsal önemli bir dolunaydan etki alabilirsiniz. Belki aile içindeki ebeveyn veya daha çok sizin için önemli figürlerin durumları da belki de bu dolunayla birlikte gündeminizde olacak. Gelelim 10 Temmuz'a. Şimdi 10 Temmuz itibariyle Mars artık Başak Burcu'na geçiyor. Biliyorsunuz Aslan Burcu'nda çok yoğun bir gezegen trafiği var. Uzun süredir Mars Aslan, Venüs Aslan ve bu içerisinde oraya Merkür gelecek. Ay sonuna doğru Güneş de gelecek. Ama buradan Mars artık bizim enerjimizi gösteren gezegen ayrılıyor ve sizin 12. evinize geçecek. Biraz daha sizi sakinleştirebilir yani durdurabilir. Bu hızlı koşuşturmalı hayat içerisinde temponuzu biraz düşürmenizi istiyor olabilir. Hani arka plan enerjiler biraz çalışır bu evrede. Hani 12. ev biraz daha bizim kendi kendimize kaldığımız alandır. Çok fazla sosyalleşmeyebiliriz. Mesela böyle bir tercihimiz olabilir. Böyle bir alanda olacak. Peki hemen 11'inde ne oluyor? 11 Temmuz'da
mesela Merkür Aslan Burcu'na geçecek fakat 11 Temmuz'a kadar, yani şu andan 11 Temmuz'a kadar olan süreçte sizin aklınız, fikriniz mesleki konularda olabilir. Kariyerle ilgili konular, biraz duygusal yaklaşımlar içinde olabilirsiniz. Hassas bir dönem geçiriyor olabilirsiniz. Çünkü Merkür Yengeç'te ve haritanızın tepe noktasından geçiyor. Aynı zamanda tabii Güneş de orada. Hayatınızla ilgili yeni bir kurgu planı içinde olma ihtimaliniz var. Tabii bir de Merkür'ün orada olmasıyla böyle aile içinden destek olabilir. Aile üyeleriyle ilgili konularda böyle bir paylaşım yapmak isteyebilirsiniz. Çok önemli bir de evreden geçiyorsunuz. Onu söyleyelim. Evet, devam ediyoruz. 11'inde Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Ve burada çok önemli bir süreç. Sosyal çevreniz çok önemli ve çok güçlü etki alıyor. O kadar sosyalsiniz ki Venüs de burada retro yapacağı için bu ay içerisinde arkadaşlar, eski kadın arkadaşlar olabilir. Eski topluluklar, grup, ekip çalışmaları, bunları bir daha size getirebilir. Tabii Merkür de burada olacağı için burası çok güçlü çalışıyor. Evet, 17'sine geldiğimizde ne oluyor? Ayın 17'sine geldiğimizde artık işte bu biraz önce bahsettiğim düğümler artık Koç ve Terazi aksına geçerek kaderin bize getireceği farklı dinamikleri çalıştıracak. Peki teraziler için ne olur? Şimdi kuzey düğüm 7. evinizde, güney düğüm burcunuzda, terazi burcunda. Genellikle ikili ilişkiler çok burada ön planda olur. Kıymetli teraziler, kuzey düğümün geçtiği alan ilişkilerinizi şifalandıracağınız alan olma ihtimali var. Tabi oradaki doğum haritasındaki yerleşimlerle çok bağlantılı. İlişkiler, yeni ilişkiler, mevcut ilişkiler, süren ilişkiler, buralarda çok önemli bir 18 ay sizi bekliyor olacak. 17 Temmuz itibariyle takipte kalın. Detayları zaten hem her gün hem de her ay burada anlatıyoruz ya da doğum haritanıza baktırabilirsiniz. Ve aynı gün 25 derece Yengeç burcunda bir yeni ay doğacak. Bakın teraziler ve tabii ki öncelikle yükselen burcu terazi olan arkadaşlar ve 25 derecelere yakın bir yerleşiminiz varsa önemli bir yeni ay. Hani bir şeyi kurgulamak, inşa etmek, yengeç demek sahiplenmek, bir arada olmak, sevdiklerinizi bir araya toplamak, yeni bir işe, statüyle ilgili konulara girişmek, yeni başlangıçlar yapmak için çok önemli olacaktır ki onların sinyallerini aslında 11 Temmuz'a kadar altyapısını diyelim ya da oluşturmuş olabilirsiniz. Hani doğum haritanıza ya da kendiniz biliyorsunuzdur. Böyle bir yeni ay ve ayın sonuna kadar da bu ay bitene kadar da burada gerçekten önemli başlangıçlar iş hayatınızda da devreye girecek. Sağlıkla ilgili konularda sınanıyorsanız burada yine yeni ay, çünkü Satürn'e de güzel etkisi var. Aynı zamanda güzel bir süreç olacak. Şimdi gelelim bizim için çok önemli bir süreç. O da 23 Temmuz. 23 Temmuz'da Venüs Aslan Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Şimdi siz bir terazisiniz. Sizin yönetici gezegeninizin retro yapmaya başlaması en çok tabii ki başta terazileri, boğaları etkileyecek ama yükselen burcunuz, ay burcunuz veya işte Venüs'ünüz olabilir. Terazi ise gerçekten ilişkilerle ilgili çok önemli bir karmik döngü harekete geçiyor 23 Temmuz'la birlikte ve 10 Eylül'e kadar da devamı gelecek. 10 Eylül'e kadar sürecek bir evreyi başlatacak. Hem kadersel diyoruz çünkü düğümler burç değiştiriyor. Venüs retrosu yaklaşık 2 yılda bir gerçekleşiyor ve Aslan Burcu'nda belki de işte özellikle 70 mesela 5'li falansanız doğum tarihi, şu an aklıma ilk o geldi, o yüzden onu söylüyorum. İşte doğum haritanızda mesela Venüs'ünüz diyelim ki Aslan Burcu'nda retro. Bu çok önemli olabilir. Yine farklı doğum tarihlerine sahip olarak Venüs'ünüzün retro olduğu bir doğum haritasına sahip olabilirsiniz. İşte bu evre sizin için fırsat olacağını düşünüyorum. Ama eğer ki böyle bir durum yoksa ilişkiler çok önemli bir trafik kazanacak. Öncelikle eski ilişkiler olacağını söyleyebilirim. Parasal konular, finansal konular devreye girecektir. Sosyal ilişkilerinizin çok yorucu da olabileceğini ama aynı zamanda geçmişten de böyle feyiz alacağınız bir süreç olacak.
Bu süreçte özellikle terazi burçları bir önemli imza atmak, mesela özellikle büyük alışverişler yapmak, mesela estetiktir, güzelliktir, bu gibi konularda bir girişim yapmak çok da bizim önerdiğimiz bir durum değildir. Venüs retrolarında bu gibi girişimlerde ya da şöyle diyelim marjinal radikal değişimlerde memnun olacağınız bir sonuç getirmeyebilir. Hani daha sonrasında pişmanlık duyabilirsiniz. O yüzden 23 Temmuz'a kadar bu alanda yapmak istedikleriniz önemli iş planları da olabilir. Mesela burada gerçekten çok büyük sosyal sorumluluk projeleri de devreye girecek haritalar olduğunu biliyorum. Daha resmi kurum ve kuruluşlarda görev alan arkadaşlar, burası çok 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 önemli olacak. Lütfen ya 23 Temmuz veya 10 Eylül sonrasını kullanın. Ha, bir de şu var. Evlilik gibi, nişan gibi, düğün törenleri gibi konular içinde yine tarihler burada çok soruluyor. Yine Venüs retrosunu kullanmamanızı, hani mümkünse tabii ki tavsiye edeceğim ben sizlere. Evet, genel olarak böyle bir ay, gerçekten Venüs retrolu, düğümlerin burç değiştirdiği güçlü bir ay bizi bekliyor. Umarım her şey istediğiniz gibi yolunda gider. Sevgili teraziler, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı da unutmayın ve her gün yaptığımız günlük yayınlarda da aramızda görmek isteriz siz efendim. Hoşça kalın, mutlu bir ay dilerim.